YouTube'a giriyorum. Neden? Portfolyo yapacağım. Önce kameraya bak. Merhaba, niye buradayız? Herkesin aklında tek bir soru. Okey. Bir daha. Sinirim bozuluyor ya. Allah'ım çok zor ya. Önümüzdeki günlerde portfolyomu güncellemeyi hedefliyorum. Bu süreçte de bu YouTube kanalını açtım ki birazcık motive olayım, daha fazla üretim yapabileyim. Hem de üretirken bildiğim, gördüğüm, öğrendiğim, doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri olabildiğine size aktarmaya çalışayım. Tabii ki siz de yanlışlarımı düzeltirseniz, vereceğiniz feedbacklerle beni yönlendirmeye çalışırsanız karşılıklı güzel alışveriş yaptığımız, benim de bir şeyler öğrendiğim, size de belki bir şeyler öğretebileceğim bir kanal olsun istiyorum. Şunu da belirtmek isterim, hani ben bir eğitimci değilim. Sadece bildiklerimi, doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri, bugüne kadar öğrendiğim şeyleri anlatmaya çalışacağım bu kanalda. Muhakkak yanlış bildiğim şeyler vardır ve sizler de bunları yorumlarda umarım düzeltirsiniz. Ben de sizlerden bir şey öğrenmiş olurum. Karşılıklı herkesin birbirinden bir şey öğrendiği ve sürekli tasarım yaptığımız güzel bir hedefimiz olsun, güzel bir kanalımız olsun istiyorum. O zaman portfolyo nedir? Neden portfolyo yapıyoruz? Aslında portfolyo birçok anlama gelebilir. Portföy, portfolyo vesaire gibi birçok iş alanında da kullanılan bir şey ama biz kendi tarafımıza bakalım. Tasarım tarafında, sanat tarafında bunu ne amaçla kullanıyoruz? Nedir bu portfolyo? Portfolyo dediğim şey aslında bizim kimliğimiz gibi bir şey. Biz bir noktada beceriye dayalı bir iş yapıyoruz ve bu becerilerimizi göstermemiz gerekiyor. Hangi okuldan mezun olduğumuz, İsmimiz, cismimiz, tecrübemiz bir noktaya kadar önemli. Bu CV dediğimiz şey bir noktaya kadar önemli. Bizim işimizde en önemli şey, bizim kimliğimiz sayılabilecek şey portfolyo. Portfolyonuz kötüyse muhtemelen kimse CV'nize bakmayacaktır. Bu kimmiş diye bakıyorlarsa da muhtemelen portfolyonuz çok kötüdür. Kimmiş ya bu portfolyoyu yapan diye bakıyorlardır. Portfolyo bizim kim olduğumuzu, becerilerimizi, yeteneklerimizi, yaptığımız işteki yetkinliğimizi gösteren bir tasarım koleksiyonu diyebiliriz. Bizim için en önemli şey portfolyo. Çünkü bunu lafla anlatamazsınız. Bunu CV'nizle anlatamazsınız. Bu portfolyo dediğimiz şey sizin bütün benliğiniz bu iş alanında. O nedenle bunun çok iyi olması lazım ki sizin herhangi bir söze, bir CV'ye vesaireye ihtiyaç duymadan ben buyum, bunu yapıyorum. Aga budur. Elimizdeki olay budur. Benim becerim budur diyebileceğiniz elinizde bir tasarım koleksiyonunuz bulunsun. Portfolyo bu nedenle çok önemli. Portfolyonuz kötü olduğu zaman muhtemelen dönüp de kimse sizin suratınıza bakmaz derler. Portfolyonuz kötüyse muhtemelen başvuru yaptığınız işlerden geri dönüş alamazsınız. Geri dönüş alabilecek kadar ortalama bir portfolyonuz varsa da muhtemelen case gönderirler. Sizi daha fazla denemek isterler. Bu case'i becerebiliyor musunuz diye bakmak isterler. Bizim tasarımcı olarak bazen üşendiğimiz, bazen motive olmakta zorlandığımız, bir işte çalışırken vakit bulamadığımız ve bu nedenle portfolyomuzu güncellemediğimiz durumlar var. Ama bu portfolyomuz güncel değilse ya da bizim öğrendiğimiz şeyleri, bildiğimiz teknikleri, yeteneğimizi çok ön plana çıkaramayan bir portfolyomuz varsa bu muhtemelen ilerleyen süreçlerde iş hayatımızda ayağımıza dolanacak, bizi zor durumlara sokacak bir şeydir. Portfolyonuz iyiyse önünüz açılır. Aslında bu kadar basit. İyi bir portfolyo size iyi iş de sağlar. Çok yetenekli olduğunuzu da görürsünüz. İşsizseniz freelance iş gelir. Network'ünüz artar. Çok iyi bir portfolyonuz varsa muhtemelen sizinle tanışmak isteyecek iyi artistler, aynı zamanda sizden bir şeyler öğrenmek isteyecek, işe yeni başlamış, amatör diyebileceğimiz insanlar size ulaşmaya çalışırlar ve tanışıklığınız artar, network'ünüz artar. O nedenle portfolyonun açtığı kapılar çok fazladır diyebiliriz. Yani portfolyo aslında sizin becerilerinizi, bildiğiniz teknikleri, bir probleme nasıl yaklaştığınızı, bakış açınızı, tarzınızı, stilinizi, bunun gibi birçok şeyi gösteren ve sizle ilgili çok fazla ipucu veren bir tasarım koleksiyonudur. Bunun içine ne koyduğunuz, nasıl koyduğunuz, bunları nasıl sunduğunuz günün sonunda çok önemli. Portfolyoyu hazırlarken nelere dikkat etmemiz lazım?
Burası da çok kritik bir konu. Çünkü önce hedefimizi belirlememiz gerekiyor. Ne amaçla yapıyoruz bu portfolyoyu? Hangi hedefe yönelik yapıyoruz? Bir oyun şirketinde mi çalışmak istiyoruz? Bir animasyon şirketinde mi çalışmak istiyoruz? Bizim becerilerimiz neler? Hangi becerimizi öne çıkarmak istiyoruz? Mesela storyboard artist olarak çalışmak isteyen birisi buna yönelik tasarım yapması gerekiyor. Ya da Rockstar Games'e girmek isteyen birisi Candy Crush benzeri tasarımlarla hedefe yönelik çalışma ya da portfolyo yapmış olmaz. O nedenle önce bir hedefi belirlememiz gerekiyor. Bu portfolyo neye hizmet edecek? Kimlere sunacağım? Ve neyi göstermek istiyorum? Hangi becerilerimi öne çıkarmak istiyorum? Bunu önce belirlemek lazım ki ondan sonrasında portfolyoya devam edebilelim. Bütün becerilerinizi aktarmak istediğiniz kapsayıcı bir portfolyo da yapmak istiyor olabilirsiniz. Burada o zaman önemli olan şey portfolyonuzda kaos olmaması gerekiyor. Yani onu da yaptım, bunu da yaptım, şunu da yaptım yerine atıyorum hem modelleme yapıyorsunuz hem texture bilginiz var. Hem çok iyi render aldığınız, ışıklandırma yaptığınızı düşünüyorsunuz ve animasyon yapıyorsunuz diyelim ki. O zaman bunların hepsini bir sahne içerisinde çok güzel bir kompozisyonla, güzel bir animasyonla verebilirsiniz mesela. O zaman en azından bütün bildiğiniz şeyler tutarlı ve bir arada olacaktır. Eğer portfolyonuzda hepsi birbirinden bağımsız şekilde böyle ayrı ayrı olursa o zaman birazcık her telden çalıyor gibi olursunuz ve çok dikkat çekici bir portfolyodan ziyade kaosun hüküm sürdüğü bir portfolyonuz olur. Onun yerine bütün yeteneklerinizi birbiriyle konuşturduğunuz bir tasarım ortaya çıkarırsanız muhtemelen sizin için daha faydalı olacaktır ve sadece modelleme yapan bir iş fırsatı karşısında belki animasyon bilginiz bonus olarak size fayda sağlayacak. Diğer bir dikkat etmemiz gereken ve bence çok kritik olan bir konu da sunum. Biz günün sonunda kendine tasarımcı, belki title'ı dolayısıyla sanatçı diyen insanlarız. Görsel bir iş yapıyoruz. Bu görsel işte de gördüğünü ya da hayal ettiğini, düşündüğünü aktarmak çok önemli. Özellikle 3D artistler özelinde konuşacak olursam siz bir model yapıyorsunuz. Çok iyi topolojisi var. Model çok iyi. Texture çok iyi. Böyle yardırıyorsunuz. Olması gereken her şey çok iyi. Ama bunun renderını almamız gerekiyor. Render alırken de ne yapmamız gerekiyor? Işıklandırmamız gerekiyor. Bunu belki bir kompozisyona oturtmamız, kamera açısı ayarlamamız gerekiyor. Belki bir hikayeye oturtmamız gerekiyor. Render ayarlarını iyi yapmamız gerekiyor. Bazı teknik bilgilerin iyi olması gerekiyor. Sadece modeli yaptım, texture'ını yaptım, bir de kamerayla bir tane ışık koydum, çektim de olmuyor. Çünkü sunum kötüyse modelde kötü görünüyor. Bu kadar basit. Yani sizin iyi yaptığınız model kötü sunduğunuz takdirde karşıdaki insanı şöyle sorulara gark eder. Ya bu adam tamam iyi model yapıyor da tasarımcı böyle mi sunar bu işi? Ya da işte bu şöyle sunulsaydı sanki daha iyi olmaz mıydı? Gibi karşı tarafta olumsuz bir intiba bırakır. O nedenle sadece ben model yapıyorum vesaire yapıyorum işte öbürlerini bilmesem de olur değil de birazcık daha en azından hepsini iyi sunabileceğimiz noktada az da olsa bilmemiz gerekiyor. Çok iyi bir modelci olabilirsiniz. Modelleri çok iyi yapıyor olabilirsiniz. Belki texture yapmayı da bilmiyorsunuz. Sadece model yapıyorsunuz ve oradan yürümek istiyorsunuz. Bu okey. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama o modeli de nasıl sunduğunuz önemli. Sunum her zaman portfolyoyu 1 ise 5'e taşır, 5 ise 10'a taşır. O yüzden sunuma çok dikkat etmek gerekiyor. Yaptığınız çok iyi işler yanlış bir sunumla harcanabilir. Bunu siz de istemezsiniz. Yaptım, geçtim, attım, bitti. Yok, sunuma herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Peki portfolyo yaparken en sık yapılan hatalar neler? Şimdi bunlara da değinmek lazım. Bir, sabırlı olun. Sabırlı olun. Yani bir işi bitmesi gereken zamandan önce alıp koymayın. 2, yarım iş koymayın. 3, overproduction'la yapmayın. Yani iş bitti. Şurasına ekleyeyim, burasına böyle yapayım. Sonsuza kadar gider. Bir yerde durmanız lazım. Bir yerde optimum bir seviye belirlemeniz ve orada durmanız lazım. Çünkü belli becerilerinizi göstermek istiyorsunuz. Belli bir amacınız var. Bunların hepsine check attıysanız, tik koyduysanız tamam, daha üstüne çıkmanıza gerek yok. Hedefinize ulaşmışsınız. Sonsuza kadar iyileştirebilirsiniz bir işi. Tonlarca şey yapabilirsiniz. O yüzden bir yerde durmanız gerekiyor. 3, yaptığınız her işi koymayın. Koymayın. Yani bunu da yaptım atayım, bunu da yaptım atayım, bu yarımda bunu da atayım daha fazla görünsün. İçime sinmiyor ama bunu da mı koyayım? Koymayın. İçinize sinen işleri koyun. Doğru olduğunu düşündüğünüz, hedeflediğiniz şeyi gerçekleştirdiğini düşündüğünüz işlerinizi koyun. 5, kılıç yapmayın.
Bunu böyle bağırmak istiyorum. Ne olur kılıç yapmayın. Yani kılıç değil aslında mevzu. Kılıç bir örnek sadece ama yeteneklerinizi doğru aktaracağını düşündüğünüz objeler, tasarımlar, kompozisyonlar seçin. Bazı objeler, bazı seçtiğiniz, gittiğiniz yollar portfolyoda sizin yeteneklerinizi öne çıkarmayabilir. Tam tersi böyle bu ne ki şimdi, hani bununla neyi anlatıyor ki falan diyeceğimiz durumlar olabilir. Yani bir tane kılıcı böyle tek başına oraya dümdüz koymaktansa, atıyorum bir Excalibur, bir hikayeyi oturttuğunuz kılıcın taşın içine saplandığı ve oradan çıkmadığını gösterdiğiniz bir hikaye, bir diorama daha iyi olur. Yani tek başına kılıç, al kılıç tamam. Ya bunun da tercih, sadece kılıç yapan bir firmaya girecekseniz belki bunu da tercih eden olur. Bunun alıcısı yok diye bir şey diyemem. Ama kendinizi daha doğru aktarmanız, o yüzden de daha doğru tasarım seçimleri yapmanız gerekiyor. Doğru içerikler sunarak, doğru içerikler hayal edip, hedefleyip, onları tasarlayarak daha iyi noktalara ulaşırsınız diye düşünüyorum. 6. Kötü sunum. Bundan daha önce de bahsettik. Çok iyi bir tasarımınız var. Sunumda patlıyorsunuz. Tasarım yani 10'sa 3 olur, 2 olur. O yüzden sunum da çok önemli. Sizinle ilgili fikir vermesi açısından. Bundan daha önce de yine bahsettim. 7. olarak her telden çalmak. Her telden çalıyorsanız çaldığınız teller birbiriyle konuşsun. Bunları bir nota gibi düşünürsek bu notalar bir araya geldiğinde bir akor oluştursun. Akor oluşturmuyorsa, hepsi bambaşka telden çalıyorsa o zaman birazcık sıkıntı yaşarsınız. Burada bir animasyon, burada bir model, burada bir VFX. Hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Hepsi ayrı ayrı parçalar hatta. O zaman bu portfolyonun bir bütünlüğü yoktur. Ama siz bir modelin yanına bir particle effect, bir VFX yaparsınız, bir de animasyon yaparsınız. Bu model anime edilmiş olur. Bu üçü birbiriyle konuştuğu için tek bir tasarımda o zaman ortaya çok daha iyi bir iş çıkar. En azından bütün becerileriniz birbiriyle konuşuyor ve siz bunu iyi sunabiliyorsunuz demektir. 8 ya da kaç bilmiyorum, bir sonraki madde. Yanlış hedef seçmek, yanlış hedef belirlemek. Bunun da yine örneğini vermiştim. Siz eğer Rockstar Games'e çalışıyorsanız Match 3 oyun portfolyosuyla çalışamazsınız. Hedefe doğru odaklanmanız lazım. Ya da burada mesela şu tarz şeyleri de aslında belirtmek lazım. Mesela Türk oyun sektöründe biz bu kadar spesifik işler yapan kişiler çalıştırmıyoruz. Şu anda bu kadar büyük firmalarımız henüz yok. O yüzden de çoğunlukla girdiğimiz firmalarda birçok işi yapıyoruz. Hani model de yapıyoruz, animasyon da yapıyoruz. Buradaki hedef ne olur? O zaman bu becerileri göstermek olur. Ama sizin bunu gösterdiğiniz portfolyoyla atıyorum Supercell'e başvuracaksınız. Ama hyper casual yaptınız hep. Diyelim ki. Supercell'e başvuracaksanız oraya ayrı bir portfolyo hazırlamanız lazım. Yani Supercell'e başvuracaksanız Supercell tarzında o stili bildiğinizi, o stili anladığınızı ve gözlemlediğinizi, aynı zamanda bu stille üretim yapabildiğinizi gösterecek bir portfolyo hazırlamanız lazım. Yani burada şunu unutmamak lazım. Benim bir portfolyom var. Ben bu portfolyoyla da gidip şuraya başvuracağım. O portfolyo oraya başvuracak bir portfolyo değilse oturup oraya başvuracak yeni bir portfolyo yapmanız lazım. Hedefinizi iyi belirlemeniz, o hedefe yönelik tekrardan portfolyo yapmanız lazım. Bir diğer madde. Her şeyi sıfırdan yapmak zorunda değilsiniz. Bu sizin hangi alanda iş aradığınızla alakalı bir durum. Mesela siz ışıklandırma sanatçısınız. Lighting artist dediğimiz title'a sahipsiniz. Sizin buradaki önemli olan ve öne çıkması gereken yeteneğiniz ışıklandırmayı doğru yapabilmeniz. Doğru şekilde sahne ışıklandırmanız. O zaman sizin sıfırdan model yapmanıza gerek yok. Modelleri bulun bir yerden. Mesela ben model yapıyorum. Model yaptığım zaman bütün texture'ları sıfırdan oluşturmak zorunda değilim. Var texture'lar. Belki orada modeldeki becerimi, modeldeki yeteneğimi öne çıkarmak istiyorum. Veya 3D artistsiniz, konsept çok yapamıyorsunuz, aklınıza gelmiyor. Pinterest'ten birilerinin konseptlerini alıp bunları 3D yapabilirsiniz. 2D konseptleri 3D'ye çevirebilirsiniz. Burada sadece kritik olan nokta şu. Başkalarının işlerini kendi işiniz gibi kullanmamanız lazım. Aynı zamanda başkalarının işini kullanırken birinin konseptini kullanıyorsanız onun kredisini vermeniz lazım. Yani bunu portfolyonuza koyduğunuz zaman, ArtStation'a koyduğunuz zaman bunun konsepti bana ait değildir, şu kişiye aittir diye bunu belirtmeniz etik olarak doğru olan olacaktır. Çünkü sizin yaptığınız şey başkasının işini 3D bir şekilde yapmak ve 3D becerilerinizi göstermek. Bütün konsept size aitmiş gibi bir intiba bırakmamanız gerekir. Bu da en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi.
Başkasının işini yaptığınız zaman onu çalmış olmazsınız. Onu kendi işiniz gibi aktardığınız zaman onu çalmış olursunuz. O yüzden gerekirse yazın, izin alın. LinkedIn'den ulaşabilirsiniz çoğu insana. Bunları kullanmaktan çekinmeyin ama dediğim gibi bu insanların isimlerini, o insanın işini kullandığınızı mutlaka ama mutlaka belirtin. Kendi işiniz gibi asla aktarmayın. Son aklıma gelen madde, muhtemelen bu sık yapılan hatalar daha da fazlalaştırılabilir ama bu aklıma gelen son madde ulaşılabilirlik. Birisi sizin LinkedIn profilinize girip işte bu kimmiş, 3D artist, konsept artist, bilmem ne artist, bir gireyim şu kimmiş diye baktığında sizin okulunuza vesairenize değil portfolyo linkinize bakıyor. Portfolyo linkiniz orada yoksa size ulaşamıyor demektir. Okula bakar, bilmem neye bakar. En kötü ihtimal belki bir zorlar, ya bunun tecrübesi de iyiymiş, şuna bir ulaşayım, ya senin portfolyon nerede diye belki DM'den mesaj atar. Ama portfolyonuza ulaşılması lazım. O nedenle nerede olduğunun çok bir önemi yok. ArtStation'a koyabilirsiniz, Behance'e koyabilirsiniz. Genelde standart bunlardır. Ama kendi sitenizi de açabilirsiniz. Instagram'a da koyabilirsiniz. Sadece buralarda şunu unutmamak lazım. Mesela Instagram'a koyuyorsanız herkesin Instagram'ı olmayabilir, ulaşamayabilir. ArtStation'da, Behance'de bir portfolyonuz bulunsun. Bu portfolyonun linkini de mümkünse iş aradığınız platformlardaki profilinize koyun. Burada insanlar sizin profilinize girdiği zaman ilk görmek isteyecekleri şey bu işin doğası gereği portfolyonuz olacak. O nedenle de portfolyonuz ulaşılabilir olsun. Portfolyo ile ilgili benim aklıma gelen, aktarmak istediğim şeyler aslında şimdilik bu kadar. Belki ileride aklıma farklı şeyler gelirse ürettiğim içeriklerde bunları size sunmaya çalışırım. Benim atladığım, bunu da bilseler iyi olur diye insanlara belirtmek istediğiniz şeyler varsa da, bana ek yapmak istediğiniz şeyler varsa da bunları mutlaka yorumlarda belirtin. Bundan sonrasında muhtemelen benim portfolyo yolculuğumla devam edeceğiz. Fakat sadece portfolyo özelinde benim portfolyo ürettiğim bir yerden ziyade bu kanal çok farklı tasarımlar yaptığımız, portfolyo ile beraber farklı 3D içerikler tasarladığımız, 2D içerikler tasarladığımız, belki animasyon yaptığımız, belki oyun yaptığımız, belki duvar tasarladığımız, obje tasarladığımız, dövme tasarladığımız, yani tasarım odaklı bir kanal olacak. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.